New York'u dehşete düşüren, bir otobanı mezarlığa çeviren ve bir hayalet gibi yaşayan katilin ardında bıraktığı inanılmaz sır perdesi. Bu onun hikayesi. Bu Long Island seri katilinin hikayesi. Her şey 2010 yılının Mayıs ayında Shannon Gilbert adında genç bir kadının Long Island'ın güney sahilindeki zengin bir mahalleden yaptığı panik dolu bir yardım çağrısıyla başladı. O gece Shannon'dan bir daha haber alınamadı. Ancak onu aramak için başlatılan operasyon, Amerika'nın en korkunç ve en uzun soluklu seri katil avlarından birinin fitilini ateşleyecekti. Çünkü polis Shannon'ı ararken otoyol kenarındaki çalılıkların arasına atılmış başka cesetler bulmaya başladı. Aralık 2010'da polis kayıp Shannon Gilbert'ı ararken Ocean Parkway otoyolu kenarında birbirine çok yakın mesafede çuval bezlerine sarılmış 4 kadın cesedi buldu. Bu 4 kurban daha sonra medyanın Gilgo Dörtlüsü adını vereceği Maureen Brainerd Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman ve Amber Lynn Costello'ydu. Hepsi de internet üzerinden eskortluk hizmeti veren genç kadınlardı. Soruşturma derinleştikçe aynı bölgede bulunan ceset sayısı 10'u aştı. Long Island'ın bu ıssız otoyolu bir seri katilin kişisel mezarlığına dönüşmüştü. Katil inanılmaz derecede dikkatliydi. Arkasında neredeyse hiç fiziksel delil bırakmıyordu. En tüyler ürpertici hamlelerinden biri, kurbanlarından Melissa Barthelemy'nin cep telefonunu kullanarak onun genç kız kardeşini defalarca arayıp taciz etmesi ve alay etmesiydi. Katil bu aramaları kalabalık yerlerden tek kullanımlık yak at telefonlarla yaparak izini kaybettirmeyi başarıyordu. Yıllar geçti. Soruşturma soğudu. Katil, Gilgo sahili katili veya Long Island seri katili olarak anılan bir şehir efsanesine dönüştü. Pek çok kişi onun asla yakalanamayacağına inanıyordu. 2022 yılında dava dosyası, yeni teknolojilerle donatılmış özel bir görev gücü tarafından yeniden açıldı. İşte bu noktada modern bilim ve klasik dedektiflik birleşerek inanılmaz bir sonuç verdi. Telefon sinyalleri. Dedektifler, 10 yıl önceki telefon kayıtlarını yeni bir teknolojiyle analiz ederek katilin kullandığı tek kullanımlı telefonların sinyallerinin New York'un Manhattan ve Long Island'daki Massapequa Park bölgelerindeki belirli hücrelerden üçgenlendiğini tespit etti. Şüpheli araç. Bir tanık, kurbanlardan birinin son görüldüğü yerde şüpheli bir Chevrolet Avalanche kamyonet gördüğünü belirtmişti. Yapılan araştırmada, telefon sinyallerinin geldiği bölgede yaşayan ve böyle bir araca sahip olan bir kişi öne çıktı. Rex Heuermann. 59 yaşında, evli, 2 çocuk babası, başarılı bir mimar. DNA kanıtı. 100 yılın avı. Polis Heuermann'ı aylarca gizlice takip etti. Bir gün Heuermann'ın Manhattan'daki ofisinin önündeki bir çöp kutusuna attığı pizza kutusunu delil olarak aldılar. Kutunun üzerindeki pizzadan kalan bir kabuktan alınan DNA örneği, kurbanlardan Megan Waterman'ın cesedinin sarıldığı çuval bezinde bulunan bir erkek saç teliyle birebir eşleşti. Temmuz 2023'te Rex Heuermann tutuklandığında tüm ülke şok yaşadı. Komşuları tarafından sessiz, normal bir aile babası olarak tanınan bu mimarın, Amerika'nın en çok aranan seri katillerinden biri olabileceği ihtimali herkesi dehşete düşürdü. Evinde yapılan aramalarda 200'den fazla silah ve kurbanlarına ait olabilecek eşyalar bulundu. Cevaplanmamış sorular. Rex Heuermann şimdilik sadece Gilgo Dörtlüsü'nün cinayetleriyle suçlanıyor. Ancak dava henüz bitmedi ve gizem devam ediyor. Gilgo sahilinde bulunan diğer cesetlerin katili de o mu? Bu cinayetleri 10 yıllar boyunca tek başına mı işledi? Normal bir aile hayatı sürdürürken bu karanlık ikinci hayatı nasıl gizleyebildi? Long Island seri katili davası, bir hayaletin nasıl yakalanabileceğinin ve adaletin bazen 10 yıllar sonra bile olsa nasıl tecelli edebileceğinin en çarpıcı modern örneğidir. Long Island seri katili davası, modern teknolojinin en soğuk davaları bile nasıl aydınlatabildiğinin bir kanıtı olsa da hala tam olarak çözülememiş parçalarıyla bir gizem yumağı olmaya devam ediyor. Rex Heuermann'ın tutuklanması, yaşadığı Massapequa Park mahallesinde bir şok dalgası yarattı. Komşuları onu her gün Manhattan'daki mimarlık ofisine giden
evli 2 çocuk babası, sessiz ve hatta zaman zaman kaba tavırlarıyla tanınan sıradan bir adam olarak tanımlıyordu. Kimse, banyodaki o mütevazı evin, Amerika'nın en çok aranan seri katillerinden birine ait olduğundan şüphelenmemişti. Bu aramızdaki katil profili, davanın dehşetini daha da artırdı. Bir insan nasıl bu kadar farklı 2 hayatı, bu kadar uzun süre, bu kadar ustalıkla gizleyebilirdi? Polisin Huerman'ın evinde yaptığı arama, bu ikili hayatın karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Evde adeta bir cephanelik gibi 200'den fazla kayıtlı ve kayıtsız ateşli silah bulundu. Ancak en tüyler ürpertici keşif, bodrum katında bulunan kalın ve ses yalıtımlı olduğu iddia edilen büyük bir çelik kasaydı. Bu kasanın varlığı, kurbanların son anlarını nerede yaşamış olabileceğine dair korkunç spekülasyonları beraberinde getirdi. Ayrıca Huerman'ın bilgisayarlarında yapılan incelemeler, işkence pornosu ve tecavüz gibi konuların yanı sıra kendi cinayetleriyle ilgili haberleri ve kurbanların ailelerini takıntılı bir şekilde araştırdığını ortaya koydu. O, sadece bir katil değil, aynı zamanda kendi eylemlerinin yarattığı dehşeti takip eden bir izleyiciydi. Rex Heuermann, Gilgo dörtlüsü olarak bilinen cinayetlerle suçlandı ve suçlamaları reddederek masumum dedi. Bu, yıllar sürecek karmaşık bir hukuk mücadelesinin sadece başlangıcı. Ancak bu hikayenin en trajik yanı hala devam eden belirsizliktir. Gilgo sahili boyunca bulunan diğer kurbanların dosyaları hala açık. Onların aileleri, sevdiklerinin katilinin de Heuermann olup olmadığını henüz bilmiyor. Onlar için adalet arayışı bir şüphelinin yakalanmasına rağmen devam ediyor. Bu dava sadece yakalanan bir katilin değil, aynı zamanda hala gölgelerde kalan ve çözülmeyi bekleyen diğer cinayetlerin de hikayesidir. Long Island seri katili davası, bir nesil boyunca polisin çaresizliğini ve teknolojinin bu çaresizliği nasıl bir zafere dönüştürebileceğini gösteren bir ders niteliğindedir. Bu dava, toplumun en savunmasız üyelerinin nasıl kolayca hedef haline gelebildiğini ve seslerinin duyulmasının ne kadar uzun sürebildiğini acı bir şekilde hatırlatır. Rex Heuermann'ın mahkemesi, sadece onun suçluluğunu değil, aynı zamanda otoyol kenarında bulunan diğer ruhların sırlarını da aydınlatabilir. Ve dünya, bu modern canavarın tüm karanlık sırlarının ortaya çıkacağı o günü nefesini tutarak bekliyor. Long Island seri katili davası, yanı başımızdaki karanlığın en korkutucu örneğidir. Bir mimar, bir baba, bir komşu ve belki de bir canavar. Rex Heuermann'ın yakalanması bu dosyanın sadece bir bölümünü kapattı. Ancak otoyol kenarında bulunan diğer ruhlar için adalet arayışı hala devam ediyor. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.